Yeni Zelanda'ya geldiğimden beri ilk defa manita koltuğunda oturuyorum. Hep şoför koltuğundaydım. Vallahi burada yan koltukta seyahat etmek kadar güzel bir şey yokmuş. Neyse, sadede gelelim. Şimdi dağ yürüyüşü yapmaya gidiyoruz. Toplamda 6 arkadaşız. Normalde ben sadece kızın birine teklif etmiştim. O da başka bir arkadaşını çağırmış. Başka bir arkadaşı da arkadaş çevresini çağırmış ve toplamda 6 kişi olduk. Neyse, sıkıntı değil. Shen is here. And Sayo. Hello? Sayo is driver. Yeah, professional driver. No. Okay, o zaman dağda görüşürüz. Now we are ready to reach Kuri Papango Hill. Me and my Asian friends. But they look a little bit shy. I don't know why. I'll try it out. Are you ready, guys? Yeah. Okay, let's go. Let's do it. Let's go. Arkadaşlar, tam olarak buradayız. Şu sarı izi takip edeceğiz. İlk hedefimiz Kuri Papango tepesine ulaşmak. Rakım 1250 metre. Artık bacaklarım alarm vermeye başladı. Beni bir sal artık diyor. Durum iyiye gitmiyor, ancak buraya pes etmek için gelmedim. Zirveye varana kadar devam. Bakar mısınız? Yol bitmiyor. Şurayı çıkıyorsun, sonra bir bunun 10 katı daha görüyorsun yukarıda. Şimdi size hayatımda gördüğüm en muhteşem manzaralardan birini göstereceğim. Kafayı yersiniz var ya. Ben çılgına dönüyorum, çılgına. Şu şekle bakar mısınız ya? Nehir şurada çember yapmış, devam ediyor. Her şey olağanüstü, her şey. Her şey olağanüstü, şuna bak. Şu dağların, ırmağın güzelliğine bakar mısın ya? Arigato!
Rüzgar öyle şiddetli ki nefes bile alamıyorsunuz. Burnunuz zaten su içinde kalıyor. Bulduğum her fırsatta rüzgarın gelmediği ağaç arası yerlerde hemen böyle dinleniyorum. Zaten bizimkiler de bana sonradan yetişiyor. Artık karlı bölgelere, buz tutmuş soğuk bölgelere ulaştık. Bundan sonra daha dikkatli olmamız. Oha! Abi yollar artık karla kaplı, bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Burada var ya, yolda karlar var, karlar. Şimdi karlı yoldan geçeceğim. Harika. Yıllardır kar görmüyordum ya. Mersinliler kar görünce kafayı yer insanlar. Rüzgar öyle şiddetlendi ki mahsur bile kalabiliriz, mahsur. Acayip bir rüzgar var. Böyle yüzünüzü tokatlıyor, yumruk atıyor böyle. Zaten konuşamıyorum. Kara bakın, kara! Kara bak! Az daha kayıp düşüyordum ha, gördünüz mü? Yalnız buraya bizden önce birileri de gelmiş tabii ki. Gördüğünüz gibi bakın, bazı ayak izleri var burada. Bu ayak izleri henüz daha çok yeni arkadaşlar. Maksimum yarım saat önce. Çünkü çok daha fazla olsaydı o ayak izinden dolayı arada kalan buzlar da erirdi. Ancak erimemiş. Daha bozulmamış o buzlarda. Bacaklarım çok kötü durumda. Atamıyorum. Kramp gibi bir şey girdi. Ama zirveye ulaştık. Zirve kulesini de gördük. Vücudumu zorladım, ruhumu zorladım, bacaklarımı, bedenimi zorladım ve 1259 metrelik rakıma ulaşmayı başardım. Her türlü zorluğa rağmen mücadeleci ruhumu ortaya koydum ve başardım. Maalesef drone çekimlerini fazla yapamadım. Çok küçük bir kısım çekebildim. Bir sonraki kısımları çekmeye çalışırken rüzgar aşırı derecede şiddetlendi. Drone'u tam kaybedecektim ki geri çağırdım. Bu riski göze alamazdım. Çok iyiyim be. Bu doğa yürüyüşlerinde, zorlu yürüyüşlerde ilk 1-1,5 saat vücudumu parçalıyorum. Çok yoruluyorum, tamam mı? Her seferinde böyle vücudum pes edecek gibi oluyor, zorluyorum. Pes edecek gibi oluyor, ben üzerine inadına daha da zorluyorum. Ancak o 1-1,5 saatlik süreden sonra o kadar alışıyor ki bünyeniz o zorluğa, mücadele etmeye. Sadece ve sadece devam etmek istiyorsunuz ve bunu yapabiliyorsunuz.
Videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi sakın unutmayın. Ben Orta Dünya'dan Şafak Aslan. Hoşçakalın.